Merhaba sevgili anne adayları. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu haftalar nasıl geçiyor? Umarım her şey gönlünüzce oluyordur. Şunu söylemeden videoya geçmek istemiyorum. Sizin bu gebelik sürecinde ne kadar dayanıklı olduğunuzu gördükçe şaşırıyor, sizleri ayakta alkışlamak istiyorum. Bu kadar hormonal, fiziksel değişiklik sonrası dayanıklı kalabildiğiniz için sizleri takdir ediyorum. Hafta hafta bilgilendirme videolarımız hakkında neler düşünüyorsunuz? Umarım sizler için faydalı oluyordur. Tabii sadece gebelik videoları olmayacak kanalımızda. Bebek gelişimi, çocuk gelişimi olacak. Yeri geldiğinde yetişkinlere dair içerikler de yer alacak. O yüzden gebelik geçti, artık abonelikten çıkayım diye bir yanlışa düşmeyin. İddia ediyorum bu kanal sizin hayatınızın bir parçası olacak. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim. Bu haftada öğreneceğimiz bilgiler neler, bebekte ne gibi değişiklikler var diye merak ediyorsunuz. Farkındayım. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 12. haftasında bebeğin boyu yaklaşık 5 ila 6 santim. Bir mürdüm eriği kadardır. Ağırlığı yaklaşık 13-14 gramdır. Minik bebeğiniz içinizde büyürken heyecan verici gelişmeyi hemen müjdeleyeyim. 12 haftalık bebek anne karnında akrobatik hareketler yapabilir. Bebeğiniz 12. haftasında rahminizin içinde tırmanabilir, ters durabilir, geriye doğru gerinebilir. Hatta takla bile atabilir. O minik bacaklarıyla tekmeler atabilir sizlere. Kollarıyla adeta boks hareketleri yapar. Muhtemelen içeride çok eğleniyor ve keyfi de yerinde. 12 haftalık hamilelikte bebeğinizin organları yerlerini çoktan aldılar ve gelişmeye devam ediyorlar. Plasenta ve göbek kordonu işlemini mükemmel şekilde sürdürüyor. Böbrekleri birkaç haftadır gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Bebeğiniz içinde büyüdüğü amniyon sıvısını yutuyor ve bu sıvıyı bağırsaklarından ve böbreklerinden süzerek tekrar idrar olarak dışarıya çıkartıyor. Merak etmeyin, bebeğinizin böbrek sisteminin henüz süzme fonksiyonu olmadığı için atık maddeleri idrar ile vücuttan uzaklaştıramaz. Bu sebeple de amniyon sıvısına hiçbir zarar vermez. Aksine gebelik kesesi büyüdükçe kesenin içindeki değerli amniyon sıvısının da artmasına katkıda bulunur. Atık maddeler bebeğin vücudundan göbek kordonu aracılığıyla kan yoluyla plasentaya ulaşır ve annenin kanına taşınır. Amniyon sıvısının ağırlığı 12. haftada 30 ila 40 mililitredir. Hamileliğin ortasında bu miktar yarım litreye yaklaşır. Hamilelik tamamlandığında ise 1 litre civarına gelir. Ayrıca amniyon sıvısında bebeğiniz büyürken vücudundan dökülen tüy, saç ve tırnak gibi dokular da bulunur. İşte bu sayede amniyosentez uygulaması, yani bir iğne ile amniyon sıvısının örnek alınması işlemiyle bebeklerin kromozom yapısı incelenebilir. Gebelikte 12. haftada bebeğiniz akciğerlerinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde suyun içinde nefes alma denemelerine devam eder ve hatta geçen haftadan bu yana hıçkırabiliyor. Bebeğin bazı vücut sistemleri geçen birkaç haftadan beri çalışmaya başladı. Bu hafta parmaklarının daha hızlı hareket ettirebilir, hatta kıvırabilir. El parmaklarını daha hızlı açıp kapatabilir. Bazı bebekler 12. haftalarında baş parmaklarını bile emebilirler. Bu haftada bebekler gözlerini kısma hareketi yapabilirler. 12 haftalık bebek hareketlerinin birçoğu refleks şeklindedir. Ancak kasları geliştikçe yavaş yavaş beyin sinyallerine cevap vermeye başlayacak. Örneğin karnınıza dokundukça ve hafifçe bastırdığınızda bebeğiniz de bunu hissedecektir. 12. hafta gebelikte bebeğin cinsel organları ve üreme sistemi gelişmeye devam ediyor. El ve ayak tırnakları da gelişmeye devam eder. Kıkırdak yapıdaki kemikleri geçen haftalarda kemik formlarında sertleşmeye başlamıştı. Bu gelişim 12. haftada da devam edecek. 12. gebelik haftasında bebeğinizin vücudunun birçok yerinde ince tüy tabakası oluşmaya başladı. Embriyo aşamasında bebeği ilk olarak besleyen yumurta kesesi, yani yol kesesi 12 ila 13. haftalarda yok olur. 12 haftalık bebek görüntüsü 4 boyutlu ultrasonda adeta fotoğrafını çektirmişçesine çok nettir. Artık bebeğinizin başı vücudunun yarısı kadar değil, yani vücudu uzamaya başladı. Artık daha orantılı bir vücuda sahiptir. Geçen haftalardaki virgül gibi duran kıvrımlı haline nazaran daha dik durumdadır. Bebeğinizin hıçkırdığını 12 haftalık gebelik ultrason görüntüsünde görebilirsiniz. 12 hafta ultrason görüntüsünde bebeğinizin yüzünün çok daha net geliştiği görülebilir. Burnu, ağzı, üst dudağı, kulakları ve gözleri daha belirgindir.
Eğer bu haftada doktor randevunuz varsa ve bebeğinizi profilden gördüyseniz kime benzediği ile ilgili yorumlar yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Eğer böyle bir yorumunuz olduysa benimle de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Doktorunuz size 12 haftalık bebeğin ultrason görüntüsünde kalp atışını dinletebilir. Kalbinin atış hızına çok şaşırabilirsiniz. Bu haftalarda bebeklerin kalp atışısı 120 ila 160 atımdır. Doktor 12. hafta gebelikte uygulanan ultrason taramasında ikiz bebeklerin tek yumurta ikizi mi yoksa ayrı yumurta ikizi mi olduğunu söyleyebilir. Bunu keseyi birbirinden ayıran dokunun kalınlığına bakarak yapar. Bu haftalarda aralarında incecik bir amniyon zarı olsa da ikiz bebeklerin dokunma yoluyla birbirlerini hissettikleri belirtilir. Hamileliğinizin 4. ayını tamamlamanıza çok az kaldı. Hamilelikte 12. haftada rahminizin boyu ince bir greyfurt büyüklüğüne geldi. Rahminiz büyüdükçe yan taraflarınızda ara sıra kas ağrıları hissetmeniz normaldir. 12 haftalık gebelikte annedeki değişiklikler arasında işte olumlu gelişmelerden biri şudur. Geçen haftadan bu yana rahminiz biraz daha yukarı yerleştiği için mesanenizde bir rahatlama hissedeceksiniz. Hamilelikte ikili testi birkaç hafta içinde yaptırmalısınız. Bu testte bebeğinizin ense pilisi kalınlığına bakılacaktır. 12. hamilelik haftasında hamilelerin bir kısmında mide bulantısı, yorgunluk hissi yok denecek kadar azalabilir. Bunun yerine bir canlanma, enerjik olma hissi alabilir. Kan grubunuz RH negatifse ve eşinizin kan grubu RH pozitif ise hem hamilelikte hem de bebeğinizle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Doktorunuz hamilelik dönemi ve doğum sonrasında gereken uygulamaları sizlere yapacaktır. 12 haftalık gebelikte tam kan sayımı yaptırmanız vücudunuzdaki eksik vitamin ve minerallerin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Geçen hafta başlamadıysanız hamilelik 12. haftada mutlaka demir tabletine başlamalısınız. Doktorunuz demir takviyesi önermeyi unuttuysa bunu ona hatırlatın ve danışın. Aksi halde kansızlık yaşayabilirsiniz. Bu da kendinizi halsiz hissetmenize neden olabilir. Ayrıca demir takviyesi ile doğumda fazla kanamanız olma olasılığına karşı büyük bir önlem almış olursunuz. Gebeliğin 12. haftasında eğer memeleriniz acıyorsa rahatlamaları için doğumdan sonra da kullanabileceğiniz bir organik meme ucu kremini her gün memelerinin tamamına uygulamanız rahatlamanızı sağlayabilir. Kremi uygulama süresini fazla uzatmayın. Çünkü masaj şeklinde uzun süren bir uygulama yapmanız memenizde uyarılma hissine neden olacağı için doğumu başlatacak etkilere sebep olabilir. Gebelik 12. haftadan itibaren çok yorulabilir ve nefes nefese kalabilirsiniz. Bu durum vücudun oksijen ihtiyacının artmasından kaynaklanır. Egzersiz yaptığınızda bu durumunuza tekrar edebilir. Aralarda dinlenmeye ve küçük molalar vermeyi ihmal etmeyin egzersizlerinizde. Bebeğinizin tüm giderleri ile ilgili bir plan yapmak ve eşinizle birlikte bütçe oluşturmaya başlamak için 12. hafta gayet uygundur. Bunun yanı sıra oda hazırlıkları ve bebeğin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağınızı planlamak için genel bütçenizde kısıtlama yapabileceğiniz noktaları belirlemeniz yerinde olacaktır. Partnerinizle birlikte tasarruf konusunda beyin fırtınası yapmaya başlayabilirsiniz. Birçok çift bebek sahibi olacağını gebeliğin ilk haftalarında aile ve dostlarıyla paylaşmayı tercih edebilir. 12. hafta ile birlikte ilk 3 aylık dönem tamamlandığından kendinizi hazır hissettiğiniz anda artık bu haberi paylaşabilirsiniz. Hatta doğum izni için iş yerinize tahmini bir zaman aralığı bile bildirebilirsiniz. 12. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.